Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle bohem çantamızın, kağıttan yaptığımız bohem çantamızın üçüncü videosundayız. Bu videomuzda neler yapacağız? Şimdi diğer 2 videomuzda neler yapmıştık? Önce onu söyleyeyim. İlk videomuzda motiflerimizi yaptık. İkinci videomuzda kenarlarımızı yaptık. Bu şekilde. Biz çantamızı böyle tabanını yapmayacağız ekstradan. Tabanıyla birlikte bütün yaptık hep beraber biliyorsunuz. Şimdi bu videomuzda çantamızın sapını, yanlarımızı ve sapımızı yapacağız. Daha sonra bunu hep beraber birleştireceğiz. Evet, şimdi bu sapı şimdi tabana ayrıyeten yapmayacağımız için bütün çıkarttığımız için çantamızın yanlarını nasıl yapacağız, nasıl hesaplayacağız diye sorabilirsiniz. Şimdi onu ben şöyle kısaca bir size anlatayım. Bizim daha önceki yaptığımız çantamızda motifimiz şu üst kısmı saymıyorum. Orasını sonradan öreceğiz çünkü. Bizim şöyle göstereyim. Tabana kadar olan kısmımız 23 santimdi. Ondan sonra tabanımız vardı. Tabanımız kaç santim? Bir 7 santim tabanımız. Ondan sonra da 23 santimde diğer taraf olmak üzere bir ölçümüz vardı. Şimdi orada tabanı ayrı yaptığımız için kolaydı zaten. Şimdi burada tabana bütün çıktığımız için önce ne yapacağız? Önce yaptığımız çantamızı ölçelim. Kaç santim? 57 santim. Şimdi 57 santim benim çantam var. Bu şekilde. Şöyle buradan ikiye katladıktan sonra şu şekilde ölçerim. Ya 23 santim yapın sizde veya 25 santim yapın. Ee, Şöyle göstereyim. Şimdi eğer şurada tekrar anlatayım. Yan tarafımızı 25 santim yapar isek, yamuk oldu kusura bakmayın. Şimdi bir yanımız 25 santim olur ise diğer yanımız da 25 santim olacak. Bizim toplamda çantamızın ördüğümüz kısmı 57 santimdi. 50 santim oluyor. 7 santim de buraya kalıyor. Ama yok, hani ben biraz daha e, tabanını geniş yapmak istiyorum derseniz buraya mesela ne yapalım? Diyelim ki 23 santim. 23 santim burayı deseniz şöyle diyeyim. 23 santim. 23 santimdi burası. 46. 11 santimdi şurası olacak. Toplamda 57 santim yapar. Yani ölçüyü ayarlamak size kalmış bir şey. Ne yapıyoruz? Önce bitirdiğimiz çantamızın uzun kenarını ölçüyoruz. Tabana kaç santim ayıracaksak onu kafamızda belirliyoruz. 10 santim olur, 15 santim olur. Siz daha geniş taban isteyebilirsiniz. Geriye kalan ölçümüzü de buralara eşit şekilde pay ediyoruz. Yapacağımız bu. Şimdi ben 25 santime göre yapacağım. Yan taraflarımı. Tabanım da 7 santim olacak. Hatta bir tane hazırladım ben. Bir yan. Şu şekilde. Şöyle göstereyim.
Bakın sık iğne ördüm zaten. Şimdi beraber diğer yanımızı öreceğiz. 25 santim boyu. 7,5 santim. Bu birleştirme yerlerine gidecek zaten. 7 santim de yan tarafım kalıyor. Ben bu şekilde ayarladım. Siz dediğim gibi daha geniş isterseniz önce ne yapıyoruz? Çantamızın uzun kenarını ölçüyoruz. Ondan sonra tabanımıza kaç santim bırakacaksak onu kenara yazıyoruz. Geriye kalan ölçümüzü de iki eşit parçaya bölüyoruz. Yapacağımız basitçe anlatabileceğim kısım bu şekilde diyeyim. Evet, şimdi bunu isterseniz daha fazla videomuzu uzatmadan yan tarafımızı yapmayla başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben 7 santime göre yaptığım için buraya öncelikle 12 tane sık iğne oluşturarak yaptım. 13 tane zincir çekerek başlayacağım. Çünkü ilk baştaki zincirimizi biliyorsunuz kullanmadan hemen yan tarafa geçiyoruz. Başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Eğer isterseniz yan taraflarınızı bu şekilde rengarenk değil de tek bir renkte yapabilirsiniz. Hani bir tarafını atıyorum kırmızı yaparsınız, öbür tarafını siyah yaparsınız. Tek bir renk olur. Blok şeklinde çıkarmış da olursunuz. Hani o şekilde de olur. Ben rengarenk yapmıştım bir tarafını. Diğer tarafını da renkli yapmayı düşünüyorum. Evet, şimdi tekrar başlayalım. 13 tane zincir çekeceğim. On üç tane zincir çektim. Şu sonuncu biraz. Çok sıkı yapmıyoruz. Çok gevşek de yapmayın, çok sıkı da yapmayın. Kağıt biraz sert olduğu için aralıklar bazen çok geniş kalabiliyor. Şimdi 13 tane zincirimizi çektik. İlkini atlıyoruz. Hemen yanındakine giriyoruz. İlmeğimizi alıyoruz ve ikisini birlikte topluyoruz. Tekrar yan tarafa yine ikisini birlikte topluyoruz. Hemen bir yana geçiyoruz. Ortasına giriyoruz. İpimizi çıkartıyoruz. Daha sonra ikisini birlikte alıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 12 tane sık iğne yapalım. Evet, 12 tane sık iğnemizi yaptık. Ben zincir çekmeden dönüyorum. Arzu ederseniz zincir çekip bir tane üstüne zincir çekip de öyle de dönebilirsiniz. Ben zincir çekmeden dönüyorum. Hemen ilk boşluğuma bakın. Şuradaki göstereyim. Şuradaki ilk boşluğa giriyorum ve sık iğne yapmaya devam ediyorum. Hani kenar girintisi çıkıntısı çok fazla olmasın diye bu şekilde yapıyorum ben. Dediğim gibi siz eğer rahat yapamam, bazen arkadaşlardan soru da geliyor bana. Diyorlar ki benim yan taraf biraz sıkı oldu. Neden? Eliniz sıkı olabilir. Eğer eliniz sıkıysa buraya mutlaka bir zincir çekin. Öyle dönün. O şekilde buraya girerek sık iğnenizi yapın. Eğer eliniz çok sıkı değilse zincir çekmenize gerek kalmayabilir. Onda da dönerken biraz ilmeğimizi uzun tutuyoruz ki şu şekilde orada kasma yapmasın. Bakın böyle. Bu şekilde
Yine sıra sona kadar başlangıçta belirlediğimiz sayımız değişmeden, yani 12 zincirle 12 sık iğne ile başladık. 12 sık iğne ile devam ederek bu renkten 5 sıra öreceğim. Sonra ip değiştirmeyi göstereyim ben size. Hani koparmadan ip nasıl değiştirebiliriz? Onu da göstereyim hem burada yaparken. Ben burada her renkten 5 sıra ördüm. Siz de kendinize göre bir sayı belirleyebilirsiniz. Daha ince şeritler yapabilirsiniz. 3 sırada değiştirirsiniz veya 2 sıra 2 sıra yaparsınız. Dediğim gibi veya 2 renk yaparsınız. Yarısını bir renk, yarısını bir renk veya bütün çıkarsınız. O sizin tercihinize bağlı. Ben beşer sıra beşer sıra kullandığım iplerden sık iğne yaparak yan tarafımı oluşturdum. Evet, şimdi bu 5 sıra örelim. Ben de öreyim, siz de örün. Ondan sonra diğer rengimize geçerken ip değişimini nasıl yapıyoruz hep beraber onu öğrenelim. Evet, 5 sıra ördüm. Arada elinizle bu şekilde çekerek düzeltebilirsiniz. El ütüsü dediğimiz şey bu oluyor. Bu şekilde düzelterek devam edebilirsiniz. Evet, şimdi 5. sırayı bitirirken şöyle göstereyim. Son sık iğnemizi yaparken ilmeğimizi çıkartıyoruz, toplamıyoruz. Bekliyoruz. Hangi renge geçeceksek o rengimizi elimize alıyoruz. Burada biraz, şurada biraz ipimizi uzun bırakıyoruz. Şu şekilde. Alttan diğer ipimizi biraz çekiyoruz sıkılaştırmak için. Daha sonra bunu şu şekilde diye ipin üzerinden atlatarak bir kilit olsun diye ben çeviriyorum. Daha sonra bunu bu şekilde tutacağım ki içerisinde hem yapacağım hem kaybedeceğim. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bakın şuradaki ilk baştaki boşluğumuzdan giriyoruz ve sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Daha sonra temizlemekle uğraşmamak için ben bunu içinden yürüterek o ipi yok etmeyi düşünüyorum. Siz daha sonra temizleyebilirsiniz de eğer bu şekilde yapmak istemezseniz. Kolaylık oluyor. Diğer türlü çünkü ip temizlemesi, ip çekmesi, kaybetmesi gerçekten bazen saatlerimizi alıyor. Onun için ben eğer uygunsa yaptığım işlem içinde yürüterek yok etmeye dikkat ediyorum. Bu şekilde yine farklı renkle bir 5 sıra daha öreceğiz. Dönüyorum. İlk boşluktan başlayarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet, 5 sırada bundan öreceğiz arkadaşlar. Evet, bu şekilde 5 sıra da bundan örelim. Sonra yine ip değiştirmeyi tekrar göstereyim. Ondan sonra zaten yan tarafımızı hep beraber bitiririz. Evet, 5. sırayımızı yaptık. İp değiştirmeye geldi sıra. Yine ipimizi uzun bırakıyoruz biraz ve diğer ipimizi alttan biraz çekerek
şu şekilde üstünden bir tur çeviriyorum ve dönüyorum. İlk boşluğumdan, bakın şu yanda en son yaptığım sık iğnenin ilk boşluğumdan giriyorum ve bu şekilde yapıyorum. Bunu biraz gevşeyince çekiştirip bunu da kesiyoruz arkadaşlar böyle. Hatta bunu da bu şekilde arkadan yine yaparken kaybedebiliriz. Böylelikle ip temizlemekle zaman kaybetmezsiniz. Bakın. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Yan tarafımızı yapacağımız olayımız bu. Başka yapılacak herhangi bir işlem yok yan taraf için. Bitene kadar kaç santim yapacaksanız o kadar sık iğne örüp devam ediyorsunuz. Dediğim gibi eğer farklı renklerde yapacaksanız ipinizi değiştirerek, tek renk yapacaksanız bütün çıkarak yan tarafınız için belirlediğiniz ölçüye geldiğinde örme işlemini bitiriyorsunuz. Evet, bu şekilde yan tarafımızı artık tamamen örelim. Başka göstereceğim bir şey yok çünkü yanla alakalı. Örelim, bitirelim. Daha sonra çünkü çantanın sapını yapmaya başlayacağız. Evet, bitirdik yan tarafımızı da. Bakın diğeri de böyle. Bunu da bitirdik. Daha sonra bu ipleri de bakın örerken içinde yok ettiğim için ipleri gözükmüyor. Evet, şimdi çantamızın sapını yapmaya sıra geldi. Bunu basit bir şekilde yapacağız. Daha önceki videolarımın bir tanesinde hapishane işi çanta sapı yapımını anlatmıştım. Kağıt iple onu yapmak biraz zor olacağı için ipin sertliğinden dolayı ben bu defa çok basit ama çok güzel olacak bir çanta sapı anlatacağım size. Şimdi benim çantamın bu yaptığım sapın uzunluğu şöyle 50 santim kadar. Onun için de 65 tane zincir çektim ben. Siz ipinizin artık hani cinsi her neyse kağıt iple yapıyorsanız siz de bir 65 tane zincir çekebilirsiniz. Veya hani farklı bir iple yapıyorsanız 50 santim kadar hem tutmak için uygun bir kol uzunluğu olacak hem de omzunuza alabileceksiniz. Ama ben daha hani omuz için düşünmüyorum. Sadece elde taşıma olsun istiyorsanız daha kısa sapı biraz daha kısa yapabilirsiniz. Ben 50 santim yapıyorum bu çanta içinde ve 65 tane zincir çekeceğim. Evet, zincirimizi 65'i tamamlayalım gelelim. Evet, 65 tane zincirimizi çektik. Şimdi ne yapacağız? Sık iğne yapacağız. 65 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Onun için başlamadan önce bir zincir daha çekiyoruz. 66 yapıyoruz ve en son çektiğimiz zincir değil, ondan önceki zincirin ortasından girerek sık iğnelerimizi yapıyoruz.
Bu şekilde. Zincirin ortasından giriyorsunuz. İlmeğinizi çıkartıyorsunuz. Sonra ikisini birlikte topluyorsunuz. Sık iğne dediğimiz olay bu. Bunu tek renk yapacağım için ip değiştirmeme gerek yok. Kırmızıdan yapacağım. İki farklı renk de yapabilirsiniz. Mesela biri kırmızı olur, biri başka bir renk olur. Öyle de yapabilirsiniz. Ama ben sadece kırmızı yapacağım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapacağız. Sıra sonuna kadar yapalım. Gerçi diğerinde göstermiştik dönüşümüzü nasıl yaptığımızı. Burada da tekrar bir göstereyim. Ondan sonra 6 sıra zaten sık iğne yapacağız. Daha sonra sapın nasıl birleştirildiğini göstereceğim ben size. Evet, sıramızın sonuna geldik. Yine aynen diğerinde yaptığım gibi zincir çekmeden dönüyorum ben ve ilk boşluğumdan başlayarak sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Bunu hani şey de yapabilirsiniz. Yan tarafları yaptığımız gibi şöyle göstereyim. Diyelim ki hani bir 7 sıra 7, evet, 7 ilmekten oluşan şöyle bir sık iğne yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde 50 santim örebilirsiniz. Bütün olarak daha sonra onu böyle birleştirip sap haline getirebilirsiniz. O da alternatif olarak aklınızda kalsın. Evet, bunu bu şekilde 6 sıra öreceğiz. Daha sonra ben size şu birleştirmesini göstereceğim. Birleştirdikten sonra da dikim kulaklarını yapacağız. 6 sıra örelim. Tekrar görüşelim. Evet, 6 sırayı tamamladık arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi bunu birleştireceğiz. Yuvarlak hale getireceğiz. Nasıl yapacağız? Şimdi 6. sırayı yaptıktan sonra şu şekilde çeviriyoruz. Yani arkaya geçiyoruz ama ipimiz ön tarafta kalacak. Yani hani bu şekilde tersten çevirip sıra yapıyorduk ya. Onun tam tersini yapıyoruz. Sıramızı bitirdik. İpimiz önde ve şu şekilde yuvarlak hale getiriyoruz. Parmağımız da aramızda. Bu ip altta kalacak. Yani tığımızın üst tarafına çıkmayacak. Tığımızın alt tarafında kalacak. Ona dikkat edin. Ve birebir karşılığına denk gelmesi lazım. Şöyle göstereyim. Bakın ilk buradaki ilk sıradaki sık iğne ile buradaki ilk sıradaki sık iğnenin boşlukları birbirine denk gelmesi lazım. Ona dikkat edin ki sıra sonunda fazlalık sık iğnemiz olmasın. Evet, şimdi bunu buradaki ilk sık iğnenin tepe noktasından giriyoruz. Bakın ipimiz altta yine içte kalacak ve bir bağlantı noktası oluşturmak için ilmeğimizi çıkartıp diğerinin içinden geçiriyoruz kaydırarak. Burada kullanacağımız teknik kaydırma tekniği. Hepsini kaydırarak yapacağız. Nasıl olacak şimdi? İkinci, bakın şuradaki zincir görünümümüz var ya, ilkini buraya bağladık. Şu ikinciye şöyle göstereyim. Bu ikincinin tepesinden giriyoruz. Sonra buradaki ikincinin de
tepesinden giriyoruz. İpimizi alıyoruz, tığımızla kaydırarak çıkartıyoruz. Bir daha yapalım. Şimdi sıradaki zincirinin tepe noktasından girdik. Buradaki sıradaki sık iğnenin tepe noktasından girdik. İpimiz bakın yuvarlağımızın içinde. Tığımızla ipimizi çıkartıyoruz ve hepsinin içinden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi gayet düzgün oluyor. Burayı çok sıkı yapmayın. Biraz buradaki ipi gevşek bırakmamız gerekiyor. Çok sıkmamamız gerekiyor ki burasını çekmesin. Yine tekrar sıradakine girdik. Bu ipimiz yuvarlağımızın içinde. Buradaki sıradaki sık iğnenin tepe noktasına girdik. Tığımızla ipimizi aldık ve hepsinin içerisinden geçirdik. Bir daha yapalım. Buradaki sıradakinden girdik. Buradaki bakın sıradaki boşluğumuza girdik. Tığımızla ipimizi kaydırarak hepsinin içinden çıkardık. Başlangıçta biraz zorlanabilirsiniz ama sonra eliniz alıştığında gayet rahat yapacaksınız. Bir daha yapalım. Burada ipimizi biraz serbest bırakmamız gerekiyor. Evet, sıradaki boşluğun tepesinden girdim. Buradaki sıradaki boşluğumuzdan da giriyorum ve tığa ipimizi dolayıp hepsinin içinden kaydırarak çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir birleşme yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, birleştirme işimiz de bitti. Hafif böyle dönebilir, dönsün. O sizi hiç rahatsız etmesin. Çünkü onu sap olarak kullandığınızda da güzel bir görüntü oluşturacak o. Onun için hani benim birleştirirken döndü. Gerçi kağıt iplerde dönüyor ama diğerlerinde dönüp dönmeyeceğini hani bilemiyorum. Dönmeyebilir diğerlerinde de. Hani benimki niye dönmedi de demeyin. Normal ipten kaynaklı. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ne yapıyoruz? Bitirdik. Dikim yerlerine yapmamız lazım. Bunu da yaparken içinde yok edelim. Şimdi en son birleştirmemizi yaptık. Bir tane sık zincirimizi çektik ve bakın şu yanlarda boşluklarımız var. Bakın 6 sıra yapmıştık ya. O 6 sıranın şu yanlarından girerek şöyle göstereyim. Şu yanlardan girerek bir tane de şu ortası olmak üzere toplamda 7 tane sık iğne yapacağız. Evet, şimdi bu ilkini buraya yapalım. 1. Hemen yanındakine girerek aldım. 2. Onun hemen yanından girdim. 3. Hemen yanından giriyorum. 4. Onun yanından girdim. 5.
Buradan da aldım. Altı. Bakın şurası da bizim sonuncuyu alacağımız yer 7. Şimdi 7 tane sık iğne yaptıktan sonra devam etmeyeceğiz bu tarafa doğru. Dönüyoruz geriye. Ve ilk boşluktan başlayarak sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. Tekrar dönüyoruz geriye doğru. İki, 3, 4, 5, 6 ve 7. Geriye döndük. Bakın gördüğünüz gibi kulak kısmımız oluşuyor. İlk kulağı beraber yapalım. Diğerini de siz yaparsınız. Evet. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Bir sıra daha yapacağız. 5 sıra yeterli olur. Evet, bu da sonuncu. 5 sırayı yaptık. Buradan dikeceğiz çünkü. Evet, bir tane sabitlemek için zincirimizi çektik ve kestik. Gördüğünüz gibi bu ipi uzun da kesebilirsiniz, dikerken kullanırım diye düşünürseniz. Şimdi bu tarafa başlangıcını göstereyim ben size. İlk sırayı yapalım. Yine bu birleştirme yaptığımız yer, oranın ortasından girerek ilk ilmeğimi çıkardım. İpimi bir tur attırdım üstünde ve bir tane sabitleyici zincir çektim. Şimdi aynı yere bir daha batıyorum. Sık iğne yapmaya başlayacağım çünkü. Bu bir oldu. Hemen yan taraftan boşluğa batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra geriye dönüyorum. Yine 7 tane yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
geriye döneceğiz. Evet, bu şekilde 5 sırayı da burayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın saplarımız bitti. Yan tarafımızı yapmıştık. Şimdi birleştirmeye geldi. Bakın ben bir kenarı birleştirdim. Nasıl olacağını görün diye. Ondan sonra diğer kenarı birlikte yapacağız. Bu şekilde zikzak dediğimiz birleştirme tekniğiyle birleştirme işlemimizi yapacağız. Bakın çok güzel gözüküyor. Çantamızı da şöyle bir görelim bu haliyle. Evet arkadaşlar, bakın gayet güzel bir çanta ortaya çıkıyor. Şimdi bu yanımızı birleştireceğiz. Daha sonra da üst sıramızı gideceğiz. En son artık çantamızın da sapını diktikten sonra çantayla alakalı tığ işimiz bitmiş oluyor. İçine eğer astar dikmek isterseniz kendiniz astarlayabilirsiniz veya hazır dikilmiş satılan astarlar var. Onlardan alıp içine dikebilirsiniz veya astarsız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, şimdi yan tarafının nasıl birleştirme yapacağımızı göstereceğim. Ama öncelikle bakın yan taraflarımız bittikten sonra ölçüyoruz. Aynı ölçüyü buradan alıyoruz. Hatta şöyle de söyleyebilirim size. Şimdi burada 8 ayrı rengimiz var. Hepsini 5'er sıradan yaptık. 40 sıra yapar. Buradan şuradan şöyle başlayarak 40 tane ilmek sayıp işaretleyin. Zaten şurası tabanımıza denk gelecek kısım. 12 tane, burası da 12 tane ilmeğimiz var. Geriye kalan da zaten burada 40 tane. Yani toplamda zaten benim başlangıçta yaptığım 93 ilmekti. 92'si burada. Bir tanesi zaten şu arada birleştirmeye gidecek. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama mutlaka bu ayraçları koyalım ki birleştirme yaparken kayma olmasın. Diğer türlü çantamızın formu bozuk olur. Hadi birleştirmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ipimizi alıyoruz. Hangi renkle birleştirecekseniz. Buradaki ilk, bakın şuradaki ilk boşluğumuzdan geçiyoruz. Bir zincir çekeceğiz sağlamlaştırmak için. Bu şekilde sağlamlaştırıyoruz. Daha sonra buradaki ilk, bakın şu bizim birleştirme yapacağımız ilk sık iğnesi. Şimdi ilkinden tığımızı geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz. İlmeğimizi daha doğrusu ve diğerinin içerisinden kaydırarak geçiriyoruz. Şu an hem birleştirdik, ikisini birbirine bağladık, hem de ilk kaydırma birleştirmemizi yapmış olduk. Şimdi bu ilkti. İkincisinin, bakın şuradan göstereyim. Gerçi burası siyah, biraz zor göreceğiz ama. İkinci ilmeğin şöyle bakın şöyle göstereyim. Şu bizim ikinci trabzanımız. Bakın şöyle. İkinci trabzanımızın tepesi. Tığımızı bu tepeden girdireceğiz. Şimdi kırmızı ipimiz tığımızda. İkincinin tepe noktasından, bakın şu kanatlardan almıyoruz. Tepesinden değil. Sanki yandan işlem yapacakmışız gibi. Yandan giriyoruz.
Şimdi başlangıçta biraz zor olacak. Diğerlerini daha rahat görürsün. Yandan giriyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz ve diğerinin içerisinden kaydırarak dışarıya çıkıyoruz. Şimdi şu diğer parçamıza geliyoruz. Aynı işi buradan yapacağız. Buradan çıkartıyoruz. Bu aralığı da çok seyrek bırakmayın. Aralık olur çünkü. Diğerini de ilmeğimizden kaydırarak çıkartıyoruz. Bakın tekrar geri. Buradaki üçüncüye geldik. Buradan girdik. İlmeğimizi çıkarttık. Kaydırdık. Bu taraftan üçüncü sıramızdaki ilmeğimizi oradan çıkartıyorum, kaydırıyoruz. Bakın zikzağımız oluşuyor. Şimdi buradan dördüncü kaydırdık. Buradan da bakın 1, 2, üçüncü yapmıştık. Dördüncüden kaydırdık. Bu şekilde bakın bu da beşincimiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaydırarak devam edeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle tepeden girip almıyoruz. Yani tek kanat almıyoruz. Şu ikisini birden alıyoruz. Ve kaydırıyoruz. Şu araları çok boşluk bırakmayın. Ona dikkat edin. Yani ilmeğimizi şöyle söyleyeyim. Yani şu şöyle çok geniş gelmesin. Çok daracık da gelmesin. Hani şu biraz böyle serbest ama çok da değil gibi. Yani onu ayarlarsınız. Aralar şöyle ikisi birleşim yerleri çok aralıklı kalmasın diye söylüyorum. Bu şekilde birebir denk gelecek şekilde. Şimdi sayılarımız aynı. 40 ilmek burada var. 40 yani 40 sıra bunda var. 40 sırada burada buraya kadar. Yani bizim bunun ucu buraya denk gelecek arkadaşlar. Şöyle. Uç buraya denk gelecek. Tabanımız bakın bu şekilde denk gelecek. Sonra dönüşümüzde buraya denk gelecek. Onun için birleştirme yaparken ilmek kaydırmamaya dikkat edin. Bakın buradan girdim. Aldım. Buradan girdim. Aldım. Bakın şu yandan giriyorum. Tepeden girmiyorum. Yandan girdim. Kaydırdım. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Evet. Bu şekilde şu köşeye kadar gelelim. Buraya kadar gelelim. Bu dönüşü beraber yapalım. Evet bakın gayet güzel fermuar görüntüsünde oldu zikzakımız. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi tam denk geldi. Sonuncusunu buraya şu şekilde buraya birleştireceğim. Ayracımı çıkarttım. Kaydırdım. Şimdi buradaki sık iğnemizin tepe noktasına giriyoruz. Bakın aynen burada olduğu gibi burada da bakın böyle ikisini birlikte alıyorum. Tek kanat girmiyoruz. İpimi çıkartıyorum. Kaydırıyorum. Ve normal aynen hani ekstra hiçbir şey yapmayacağız burada. Sıradakine aynı şekilde giriyoruz ve alıyoruz. Şimdi buradaki sıradakine aldık. Kaydırdık. Buradaki bakın şu sıradakine giriyoruz
kaydırıyoruz. Burada aynı şekilde girdik ve aldık. Bakın dönüşümüzü yaptık. Gayet güzel oldu. Herhangi bir potluğumuz yok. Sadece arada ilmek kaçırmamaya dikkat edin. Kaçırırsanız bu tarafta sorun yaşarsınız. Bakın sıradaki aldık. Buradan aldık. Evet, şuraya kadar beraber gelelim. Ondan sonra yine dönüşü tekrar yapalım beraber. Evet, şimdi dönüşümüzü yapacağız. Buradaki sıraya batıyoruz yan tarafına. Buradan çıkartıyoruz. Evet, onun olduğu yere de batıyoruz ve alıyoruz. İkinci sıramızı. Bakın şöyle giriyoruz. Yandan alıyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci dönüşümüzde, birinci dönüşümüzde gayet güzel oldu. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bakın bitti. Burası da birleştirmemizi yaptık. Gayet güzel. Çok şık bir dikiş görüntümüz oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben bu ipi koparmadan devam edeceğim ama siz isterseniz ipinizi değiştirebilirsiniz. Öncelikle bir zincir çekiyorum. Şimdi çantanın bütün kenarını, üst kenarı diyeyim, sık iğne yapacağız önce bir sıra. Bakın şu bölümü yapacağız. Bundan sonrakinde bir sıra sık iğne yapacağız. Hepsini bir düzenleyeceğiz. Eksiğimiz, gidiğimiz, oyuğumuz var mı yok mu, oraları tamamlayacağız. Buraları. Sonra üzerine bir sıra trabzan gideceğiz. Ondan sonra da 5 sıra sık iğne gidip çantamızı bitireceğiz. Evet, şimdi bir sıra sık iğne yapalım. Şöyle göstereyim ben size tekrardan. Normal sık iğne yapacağız böyle. Her sıra ayrı renk yapabilirsiniz. İçinde kullandığınız renklerinizi sıra sıra hepsinden bir sıra gidebilirsiniz. İsterseniz rastgele gelişi güzel, hani normal bir sıra değil de işte yarım sıra bir renk yapıp yarım sıra başka bir renkle devam edip o şekilde de yapabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa diyeyim. Bunun bir kuralı yok buranın. Bu şekilde bütün bu kenara komple bütün çantayı dönerek böyle her tarafına sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ve buraya kadar geleceğiz.
Şuraya kadar bir gelelim. Şurada biraz oyuğumuz var. Orayı nasıl yapacağımızı göstereyim. Evet, şimdi sayılarımız aynı olsa bile koyduğumuz modelden kaynaklı olarak bir takım yerlerimizde girintilerimiz, çıkıntılarımız olabilir. Oraları burayla eşitleyebilmek için buralar hani sık iğne olaraktan geliyoruz ama burası biraz daha iç kısımda dalgalanma olmasın diye diğerini eşitleyeceğiz. Bir de şunu söyleyeyim size. Sık iğneyi yaparken e, sık iğneyi çok doldurmayın. Şöyle söyleyeyim. Doldurmayın derken neyden kastettiğimi anlatayım size. Mesela biz buralara çıkarken ikili trabzan yaptık. 2 kere de çıktık. O zaman buraya 2 tane sık iğne yapın. Mesela burası da aynı şekilde. 2 kere çıktık. 2 tane sık iğne yapacaksınız. Burada sık iğne yaptığımız sıramız var. Onun buraya 1 tane yapacaksınız. Burası 2 tane olacak. Bakın bir buraya, bir buraya. Yani sayıyı o şekilde ayarlayın. Burada işte açıklık fazla, ben buraya 5 tane sık iğne yapayım derseniz eğer, bu defa açılacak, marullanma yapacak ağız kısmı, çantanın ağız kısmı. Buraya kaçlı yaptıysanız trabzanınızı veya kaç tane zincir çektiyseniz diyeyim, o kadar şey yapıyorsunuz, sık iğne yapıyorsunuz. Sık iğne sırasında 1 tane, bunlarda 2 tane. Arada boşluk kaldı, kalsın. Diğer türlü marullanma olacak. Bakın mesela. Buraya yapmamam gerekiyor. Onun için yapmadım. Anladınız mı? Bu şekilde ona dikkat edin. Şimdi bu oyuk kısmını nasıl yapacağız? Yalancı sık iğne yapacağım oralara. Şu şekilde başına doluyorum. Yalancı sık iğnede. Başına doluyorum. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum ve hepsini birlikte alıyorum. Gördüğünüz gibi bunun yüksekliği ile bunun yüksekliği arasında fark var. Şimdi burada ikili trabzan yapmıştım. Aynı şeyden 2 tane yapıyorum buraya. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Yine tığıma ipimi doladım. Elinizde düzeltin mutlaka yaparken. Tekrar tığıma ipimi doladım. Gördüğünüz gibi bakın birbirine eşitleniyor. Şimdi sık iğne, bir taneydi, sık iğneye 1 tane yapıyoruz. Buraya 2 tane yapacağız. Bir buraya. Bir de buraya. Çünkü orası ikiliydi. Evet. Bakın o oyuk kısmını bu şekilde birbirine eşitlemiş oldum. Siz de aynı şekilde, eğer öyle girintili çıkıntılı yerleriniz varsa yalancı sık iğne ile birbirine eşitleyebilirsiniz. Evet, bütün sırayı dönelim. Buraya gelelim. Bir sonraki sırada beraber başlayalım. Şurayı da göstereyim arkadaşlar size. Şimdi motifin üstüne geldiğimiz zaman şu köşe boşluğuna 1 tane yapın. Bu şekilde. Oraya fazla yapmaya gerek yok çünkü. Diğerlerinin üstüne de yine tek tek yapıyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sıramızı tamamladık, geldik. Şimdi ben bu ipimi değiştireceğim. Siz aynı iple de devam edebilirsiniz. Dediğim gibi bu sırayı komple aynı renkte gidebilirsiniz. İpimi kestim. Şimdi birleştirmesini göstereyim. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına arkadan giriyorum. İpi
çıkartıyorum. Bunu iğne ile de yapabilirsiniz. Düzgün bir birleştirme olması için ben birleştirmelerimin hepsini bu şekilde yapıyorum. Şimdi ipim arka tarafta. Bu en son yaptığımız sık iğne var ya, onun bu dışta kalan kanat kısmına alttan giriyorum. Arkadan alttan giriyorum ve ipimi onun içinden geçiriyorum ve biraz çekiyorum. Gördüğünüz gibi gayet düzgün, herhangi bir sıkıntısı olmayan bir birleştirme oldu. Daha sonra bunu arkadan önce bir zincirle sabitliyorum. Açılmasın diye. Daha sonra da ilmeklerin arasından geçirerek yok ediyorum. Gördüğünüz gibi sık iğne sıramız bitti. Şimdi ne yapacağız? Yine aynı yerden, başlama noktamızdan başka bir renk alıp bir sıra ikili trabzan yapacağım. Yine aynı yerden giriyorum. Bakın şöyle. İlmeğimi çıkartıyorum. Bunu bir tur üzerinden geçiriyorum. Biraz sabitlemek için. İp kaymasın diye yapıyorum ben o işlemi. Açılma olmasın diye. Şimdi bir zincirle tutturdum. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum. Pardon. Önce bir zincir daha çekeceğim. Çünkü trabzan yapacağım. 2 zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Sadece başlangıçta aynı yere batıyoruz. Diğerlerinde tek tek batacağız. Bu şekilde. Hem giderken de ipimi içten yürüterek yok ediyorum fazlalık ipimi. Bu şekilde ikisini birlikte ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırada da sadece bunu yapacağız. Dediğim gibi bunda hani farklı ipe de geçebilirsiniz tekrardan. İsterseniz atıyorum. Bunu böyle buraya kadar geldiniz. Buradan sonra bir ip değiştirdiniz. Buraya kadar farklı iple yaptınız diyelim. Buraya kadar farklı bir iple. O şekilde rengarenk de yapabilirsiniz. Tek bir iple de yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben fikir olaraktan söylüyorum alternatifleri. Siz işinize hangisi gelirse onu yaparsınız. Bu şekilde bütün bu sıra ikili trabzan yapacağız. Evet, bu sırayı da böyle ikili trabzanla tamamlayalım. Gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. İp değiştireceğim. İpimi kesiyorum ben. Siz aynı iple devam etmek istiyorsanız kesmeyin. Şimdi birleştirmemi yapacağım. İlk trabzanımın tepesinden battım. İpimi çıkartıyorum. Ve burada son trabzanımın arkadan tepesine girerek ipimi çekiyorum. Bakın birleştirmemiz gayet düzgün oldu. Bunu da önce bir sıkılaştırıyoruz. 2 zincir çekeceğim.
Daha sonra bunu buradan ilmeklerin arasından geçirerek yok edeceğiz. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra temizleyeceğim ben onu. Evet. Bakın bu sıramız da bitmiş oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem 5 sıra bunun üzerine sık iğne gideceğiz. Dediğim gibi tek renk yapabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Ben üst tarafını kırmızı ile gideceğim. Tek renk yapacağım bütün sık iğnelerimi. Buradan herhangi bir yerden batıyorum. Evet, bu şekilde çevirdikten sonra sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip sabitliyoruz. Daha sonra aynı yerden başlayarak sık iğne yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 5 sıra sık iğnemizi tamamlayalım. Gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sıra sık iğnemizi de yaptıktan sonra son bir sıra şu en son açılma görüntüsünü toparlamak için, biraz daha bitişimizin düzgün durması için bir sıra sizinle bir şey yapacağız. Onu göstereyim. Şimdi sık iğnelerimizi yaptık, bitirdik ve birleştirdik. Birleştirme yaptıktan sonra bakın, aynen sık iğne yapar gibi giriyoruz ama buradan değil, kaydırarak buradan çıkartıyoruz. Böyle yaptığınız sürece çantalarımızın ağız kısmı dağılma yapmıyor, açılma yapmıyor. Bunu mutlaka çanta bitiminde yapmanız lazım diye düşünüyorum ben. Böyle bir bırakır mısınız? Bırakırsınız ama esneme yapabilir. Bu işlemi yaptığınız zaman çantanızın ağız kısmında esneme olmayacak. Evet, bir sıra sadece bakın şuradaki boşluktan giriyorsunuz, ipinizi çıkartıyorsunuz ve kaydırarak tığımızdaki ilmeğin içinden geçiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi hem burasını hem burası gayet düzgün bir şekilde oluyor. Şöyle birkaç tane daha yapalım beraberce. Ondan sonra siz de ben de yapıp geliriz. Giriyoruz, alıyoruz ve kaydırarak çıkartıyoruz. Çok ilmeğimizi çok gevşek bırakmıyoruz. Çok sıkı da bırakmıyoruz. Böyle iyice de sıkmıyoruz. Orta karar yapıyoruz ki çekme yapmasın. Diğer türlü burası bu defa şu kısım şöyle bombe olacak. Onun için biraz gevşek bırakarak bu işlemi bütün sıra boyunca yapıp geliyoruz. Ondan sonra da zaten çantamız bitmiş oluyor artık. Sapını dikme işlemimiz var. Onu da zaten ben size nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Ona göre kendiniz normal bildiğiniz dikiş yaparsınız. Ekstra özel bir durumu yok dikişte. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlayalım, gelelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bakın o sıramız da gittikten sonra gayet güzel oldu. Şimdi çantanın sapının dikimine geldi. Ben bir tanesini diktim. Şöyle uzaktan göstereyim. Evet. Şimdi bakın sapımızın bir tanesini diktim. Diğerini nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Biliyorsunuz bizim çantamız büyük çantadan yaptık. Yani 40 santimlik çantadan yaptık şöyle. Onun için de çok yakın, birbirine çok yakın dikmememiz gerekiyor. Biraz açıklık bırakalım ki şu arada çantayı daha rahat taşıyabilelim diye. O yüzden de şöyle yaptım. 10 santim şu kenar birleşim noktasından, bakın şuradan 10 santim burada, 10 santimde şu şekilde ölçü alırken şu birleştirdiğimiz yerden 10 santimde buradan bırakacağız. Çantamızı sapı dikerken şöyle bir kıvırmanızı istiyorum. Çünkü çok güzel duruyor kıvırdığınız zaman. 10 santim buradan, 10 santim buradan ayarlıyoruz ve şu şekilde kendi ip rengiyle dikiyoruz. Gördüğünüz gibi bunu da böyle ayarlayacağız. Şu şekilde. Ve buradan dikeceğiz. Diktiğimiz tarafı da göstereyim ben. Bakın burada hiç belli olmuyor dikiş yerimiz. Gördüğünüz gibi. Dikerken şu şekilde yün iğnelerimiz var. Onlardan kullanabilirsiniz. Arka kısmı şöyle geniş olduğu için bundan kullanabilirsiniz. Bir miktar ip kesiyoruz. Şöyle bir miktar ipimizi kesiyoruz. İpimizden iğnemizden geçiriyoruz ipimizi. Daha sonra dediğim gibi 10 santim buradan ayarlayacağız. Şöyle 10 santimimiz bu mavinin olduğu yere denk geliyor. Önce bu tarafını bir göstereyim ben size. Şöyle ayarlıyoruz, açıyoruz. Zaten kıvrımlı. Çantamızın iç kısmını çeviriyoruz. Şu bitim noktası bu tarafı bu mavinin olduğu yere denk gelecek. Bakın şu şekilde bu mavi ile aynı hizada denk gelecek. Şuradan iğnemizi batırıyoruz ve şurada bir miktar ip bırakacağız. Şöyle onu tamamen çekmeyeceğiz. Sonra ön tarafı çeviriyoruz ve bakın şu aralardan girerek dikebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor. Dikerken bu şekilde yapıyoruz. Tabii siz bu çantayı biraz daha hani bir 35 santim veya 30 santim yapabilirsiniz. O zaman açıklığı ara açıklığını daha da daraltabilirsiniz. Bu çantamız büyük olduğu için ben biraz geniş bıraktım. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar.
Şu kulağa başladığımız yer çantamızın bitimine denk gelecek. Evet. Bu şekilde dikiyoruz. İkisini de dikelim, gelelim. Evet, çantamız bitti. Saplarımızı da diktik. Bu şekilde. Dediğim gibi bunu biraz daha küçük yapabilirsiniz. Yani hani şöyle bir boyda olabilir. Genişlik olaraktan. Bizimkisi 40 santim, 30-35 santim genişliğinde yapabilirsiniz. Bu gayet güzel. Günlük kullanıma uygun. Plaj çantası olarak kullanmaya uygun bir çanta oldu artık. Bunun içerisine dediğim gibi arzu ederseniz astar dikebilirsiniz. Astarsız da kullanabilirsiniz. Gayet düzgün, temiz bir çalışma oldu çünkü. İçerisinde bakın ip artıklarımız falan yok. Gayet düzgün bir çalışma oldu. Temiz bir çalışma oldu. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. İçine astar dikerek kullanabilirsiniz. Eğer arzu ederseniz buraya fermuar, astara fermuar dikerek kullanabilirsiniz. Veya buraya çanta çıt çıtları var, mıknatıslı çıt çıtlar var. Onlardan dikebilirsiniz. Bundan sonrası artık sizden. Ben çantanın nasıl yapılması gerektiğini gösterdim. Arada ufak tefek değişik fikirler verdim. Siz artık kendinize göre çantayı yaparsınız veya aynısını yaparsınız. Sizin tercihinize bağlı. Ben beni tercih ettiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, videolarımı beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala abone değilseniz mutlaka abone olun. Yan taraftaki çan işaretinde, zil işaretinde tıklarsanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. Hepinize kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.